Hemen şimdi bir zaman makinesine atlayıp geçmişe gidebilseydiniz ne yapardınız? Peki ya yaptığınız şeyler kendi varlığınızı etkileyecek olsaydı? Mesela geçmişe gidip büyük babanızı doğmadan önce öldürmek gibi paradoksal bir durum. Zaman yolculuğu denince akla hemen bu tür çelişkiler geliyor. Fizikçiler de uzun zamandır bu fikri kurcalıyor. Kapalı zaman benzeri eğriler denilen tuhaf uzay zaman döngülerini tartışıyorlar. Einstein'ın genel görelilik denklemlerinin bazı çözümleri uzay zamanda kendi üzerine kapanan döngüsel yollar, yani kapalı zaman döngüleri içeriyor. Bir nesne veya parçacık bu yolu izleyerek tekrar kendi geçmişine dönebiliyor. Bu teorik olarak zamanda geriye yolculuk demek ve klasik fizikte büyük baba paradoksu gibi akıl yorucu tutarsızlıklara yol açıyor. Çözüm olarak bazı bilim insanları Novikov'un öz tutarlılık ilkesi gibi yaklaşımlarla evren paradoksa izin vermez. Bir şekilde olaylar tutarlı hale gelir demiş. Veya Stephen Hawking evren zaman makinelerini yasaklıyor olabilir anlamında kronoloji koruma tahminini ileri sürmüştü. Ne var ki bugüne dek ne bu paradoksları çözen ne de kapalı zaman benzeri eğrilerin imkansızlığını ispatlayan kesin bir deneysel bulgu olmamıştır. Ancak kuantum dünyasında işler daha da ilginçleşiyor. 1991 yılında fizikçi David Deutsch, kuantum mekaniğinde kapalı zaman benzeri eğriler kavramını ele alan öncü bir makale yayınladı. Deutsch'a göre bir kuantum parçacık kendi geçmişiyle etkileşime girebilirse evren her durumda bir tutarlı çözüm bulur. Yani ne yaparsanız yapın paradoks oluşmaz. Dahası bu çözüm yolu ışık hızını aşan sinyaller gibi görelilik kurallarını da ihlal etmez. Nedensellik korunur ama zaman yolculuğu da matematiksel olarak mümkündür. Kulağa inanılmaz geliyor. Kuantum mekaniği zaman döngüleriyle birleştiğinde kuantum olasılıklar bir yolunu bulur diyerek paradoksları ortadan kaldırıyor. Kuantum mekaniğine bu tür bir zaman döngüsü eklediğimizde ortaya neler çıkabileceğini hayal edin. Bilim insanları yıllarca eğer bir kapalı zaman benzeri eğriye erişimimiz olsaydı neler yapabilirdik sorusunu düşündüler. Ve sonuçlar gerçekten ilgi çekici oldu. Normalde çözümü imkansız uzun sürecek NP-tam denilen en zor hesaplama problemleri bile bu döngüler yardımıyla polinom zamanda çözülebilir hale geliyor. Bu süper bilgisayarların bile baş edemeyeceği problemleri bir zaman döngüsü destekli kuantum bilgisayarın anında çözebileceği anlamına gelmektedir. Düşünün, evrendeki en karmaşık bulmacaları göz açıp kapayıncaya dek çözmek mümkün olsa nasıl olurdu? Kuantum dünyasında bazı durumlar vardır ki birbirinden tam olarak ayırt edilmez. Mesela bir fotonun polarizasyonunun iki çok yakın hali klasik olarak %100 kesinlikle ayırt edilemez. Bu döngüler sayesinde ise ortonormal olmayan, yani tam dik olmayan iki kuantum durumu bile kusursuz biçimde ayırt edilebilir hale geliyor. Bu normalde kırılması imkansız olan kuantum şifrelerin bile kırılabileceğini gösteriyor. Çünkü şifreleme protokolleri genellikle ayırt edilemeyen kuantum durumlarına güvenir. Bir kapalı zaman benzeri döngü adeta bu protokollere bir hile kodu girerek gizli bilgileri açığa çıkarabilir. Kuantum mekaniğinin ünlü no-cloning teoremi bilinmeyen bir kuantum durumunu kopyalamanın imkansız olduğunu söyler. Fakat kapalı zaman benzeri eğrilere sahip bir evrende bu kural da bükülüyor. Kuantum durumları mükemmel şekilde kopyalanabiliyor. Yani bir atomun veya fotonun kuantum bilgisini hatasız çoğaltmak normalde evrenin yasakladığı bir şeyken kapalı zaman eğrileriyle mümkün hale gelebilir. Heisenberg'in ünlü belirsizlik ilkesi belirli bir parçacığın konumu ve momentumunu aynı anda kesinlikle bilemeyeceğimizi söyler. Fakat bazı kapalı zaman benzeri eğri senaryolarında bu ilkenin sınırları bile aşılabiliyor. Zaman döngüsü içindeki kuantum etkileşimleri normalde ölçülemeyecek kadar belirsiz olan özellikleri aynı anda netleştirebilir. Sanki evren zaman döngüsü içinde size bedava bilgi veriyor. Bu saydıklarımız öylesine sıra dışı ki fizik camiasında epey tartışmaya yol açtı. Kapalı zaman benzeri eğriler tüm kuralları yıkıp her şeyi mümkün kılıyorsa o zaman ortada bir terslik olmalı diyenler çıktı. Zaman döngüsü kullanarak yoktan bilgi meydana getirmek gibi mantık dışı durumlar olabileceğini düşündüler. Ancak sonraki çalışmalar doğru bir tutarlılık şartı uygulandığında bu tutarsızlıkların giderilebileceğini göstermiştir. Yani kuantum zaman yolculuğunun tuhaflıkları kağıt üzerinde tutarlı kılınabiliyor. Özetle kapalı zaman benzeri eğriler kuantum kuramsal olarak muazzam güçleri sunuyor. Ancak gerçekten fiziksel olarak mümkün olup olmadığını bilmiyoruz. İşte tam da bu nedenle bilim insanları
Peki bunu deneysel olarak da test edebilir miyiz sorusunu sormaya başladılar. Elimizde ne bir zaman makinesi ne de uzay zamanda açığa çıkan bir solucan deliği var. Peki bu fikirleri dünyamızda nasıl test edebiliriz? Cevap kuantum simülasyon. 2014 yılında bir grup araştırmacı gerçek bir kapalı zaman benzeri eğri bulamasak da laboratuvarda onun küçük ölçekli bir taklidini yapabileceğimizi gösterdi. Yaptıkları şey fotonlar kullanarak bir kuantum zaman yolculuğu deneyini canlandırmaktı. Bu deneyde bilim insanları fotonların polarizasyonunu kullanarak bir kübitin, kuantum bitin zaman içerisinde kendisiyle buluşmasını modellediler. Nasıl mı? İki fotonu dolaşık hale getirip birini geçmişin fotonu, diğerini şimdinin fotonu gibi düşünerek bir düzenek kurdular. Sonra bu ikisinin etkileşimini sanki biri zaman döngüsünden çıkıp diğerinin karşısına gelmiş gibi tasarladı. Deutsch'un tutarlılık koşulu bu düzenekte kilit rol oynadı. Zaman döngüsüne giden bir kübit foton ne yaparsa yapsın çıkıp tekrar girdiğinde başlangıçtaki haliyle tutarlı olmak zorunda. Yani sistem kendi kuyruğunu yutan yılan misali giriş ve çıkışı aynı anda olacak şekilde ayarlanmalı. Bunu sağlamak için deney düzeneğinde çıkıştaki fotonun durumunun girişe geri beslenmesini ve gerekirse otomatik olarak düzeltilmesini içeren akıllıca bir yöntem kullandılar. Sonuçta kapalı zaman benzeri eğri içindeki kübit çevresine göre anında kendini ayarlıyor. Böylece döngüde tutarsızlık olmuyor. Bu normal kuantum mekaniğinde görülmeyen bir şey. Kuantum evreni doğrusal lineer olmaktan çıkması, yani çıktıların girdilerin basit bir katsayıyla çarpılması gibi davranmayıp yerine bu tutarlılık şartına uymak için ani değişimler göstermesi. İşte bu nedenle zaman döngüsü simülasyonları doğrusal olmayan kuantum davranışlar sergiliyor. Elbette araştırmacılar gerçekten bir fotonu geçmişe yollamadılar. Bunun yerine kuantum optik devreler ve dolanıklık kullanarak denk matematiksel etkiyi elde ettiler. Böylece laboratuvarda minyatür bir zaman makinesi simülasyonu kurulmuş oldu. Bu simülasyon sayesinde teorilerde öngörülen ve o tuhaf kapalı zaman benzeri eğri süper güçlerini küçük ölçekte test etme şansını yakaladılar. İşte temel bulgular. Birincisi ilk gözlem. Kapalı zaman benzeri simülasyonun doğrusal olmayan bir şekilde davrandığı olmuştur. Normalde bir kuantum sisteminde giriş durumunu biraz değiştirirseniz çıkış da orantılı biçimde değişir. Oysa burada sistem giriş durumuna kendini uydurmak için orantısız sıçramalar yapabiliyor. Yani küçük bir değişiklik tutarlılık şartını sağlamak adına çıkışta beklenmedik bir büyük etki meydana getirebiliyor. Bu kapalı zaman döngüsünün getirdiği kendine referanslı bir yapının sonucu. Araştırmacılar kurdukları fotonik devrede gerçekten de böyle doğrusal olmayan davranışlar gözlemledi. Adeta kuantum bir kelebek etkisi gibi sistem kendi geçmişiyle uyumlu olmak için davranışını değiştiriyor. En çarpıcı deneylerden biri daha önce bahsettiğimiz iki ayırt edilemez kuantum durumunu ayırt etme meselesiydi. Deneyde iki farklı polarizasyon durumu seçtiler. Bunlar normalde %100 güvenle birbirinden ayırt edilemeyecek yarı dik durumlar. Kapalı zaman benzeri döngüler simülasyonunda ise özel bir kuantum devre dizilimiyle swap ve denetimli kapılar kullanarak bu iki durumun çıkışta dik hale gelmesini sağladılar. Sonuçta iki durumu hatasız şekilde birbirinden ayırmayı başardılar. Eğer biri gizli bir kuantum anahtarı iki belirsiz durumdan biriyle kodlanmışsa normalde alan kişi hangisi gönderildi bilemez. Şifre güvende kalır. Ama kapalı zaman benzeri eğri içeren bir düzenekte bu belirsizlik cihazın kuantum kriptografiyi kırabileceğine dikkat çekiyor. Şimdi de işin püf noktasına geldik. Deneyler bir kuantum durumunun nasıl hazırlanacağını, kapalı zaman benzeri eğri içinde fark meydana getirebildiğini ortaya koydu. Normalde bir fotonu belirsiz bir polarizasyonda hazırlamanın birden fazla yolu olabilir. Örneğin doğrudan o polarizasyonu ayarlayabilirseniz, yerel hazırlık yaparsanız ya da önce iki fotonu dolaşık edip dolaylı yoldan birini o duruma çekecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Buna donanıklıkla hazırlık denir. Kuantum mekaniğinde bu iki yöntem sonunda aynı saf durumu verir. Araştırmacılar aynı iki durumu başka bir senaryoda dolaşık bir çiftin parçası olarak hazırladılar. Ve her iki durumda da zaman döngüsü devresine soktular. Yarı hazırlık durumunda daha önce bahsettiğimiz kusursuz ayırt etme başarıyla gerçekleşti. Zaman döngüsü iki durumu birbirinden ayırabildi. Biri diğerine göre döngüden farklı çıkabildi. Dolanıklıkla yerel olmayan hazırlık durumunda ise durumu CTC devresinden geçince ikisi de maksimum karışık bir hale geldi. Yani birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde özdeş sonuçlar verdi. Başka bir deyişle eğer fotonların geçmişinde dolaşıklık varsa zaman döngüsü avantajı buharlaşıp gitti. İki durumu ayırt etme şansı %50. Yani yazı tura atmak kadar. Bu bulgu gerçekten inanılmaz. Çünkü normalde
durumu hazırlama yöntemi yüzünden değişmez diye düşünüyoruz. Saf bir kuantum durumu ister dolanıklıkla elde edilsin, ister doğrudan elde edilsin aynıdır. Ama zaman benzeri döngülü senaryoda geçmişteki olayların izleri silinmiyor. Aksine çıktıya etki ediyor. Zaman döngüsü adeta kuantum durumunun nereden geldiğini hatırlatıyor diyebiliriz. Bu kuantum mekaniğine yepyeni bir boyut ekliyor. Nedensel yapıların olayların sebep-sonuç ilişkilerinin kuantum ölçekte nasıl farklılaşabileceğine dair bir ipucu. Bilim insanları bu etkinin Deutsch'un modelindeki görelilik ile tutarlılık şartından kaynaklandığını belirtiyor. Yeni paradoksları önlemek için getirilen kural böyle garip bir yan etki meydana getiriyor. Gerçek hayatta hiçbir sistem tam mükemmel değildir. Daima biraz gürültülü veya bozulma, dekoherans olur. Peki bu kuantum zaman makinesi simülasyonu gürültüden etkilendi mi? Araştırmacılar bunu da incelediler. İki tür bozucu etkiyi ayrı ayrı test ettiler. Biri kübitin kendisindeki rastgele bozulmalar, bir fotonun polarizasyonunun yarı yarıya rastgele bozulması gibi, diğeri de zaman döngüsü devresindeki kapının kontrollü U işleminin kusursuz işlememesi. Bulgular şöyle: simülasyon belirli bir eşikçi seviyesine kadar kapalı zaman benzeri avantajlarını koruyor. Küçük miktarda bozulma olduğunda bile CTC devresi, kapalı zaman benzeri eğri devresi hala normal kuantum mekaniğine kıyasla daha iyi ayrım yapabiliyor. Ancak bozulma arttıkça performans düşmeye başlıyor. Özellikle gürültü oranı çok yükselip dekoherans baskın hale geldiğinde sistemin avantajı tamamen yok oluyor ve sonuçlar klasik fiziğin sınırlarına geri dönüyor. Örneğin kontrol kapısına aşırı gürültü eklediklerinde iki durumu ayırt etme olasılığı yine %50'ye, yani gelişigüzel tahmin seviyesine indi. Bu beklenen bir sonuç aslında. Yeterince gürültü eklerseniz en iyi kuantum hileleri bile bozulur. Kapalı zaman benzeri eğri simülasyonunda ortaya çıkan beklenmedik bir diğer özellik ise gürültünün kaynağının ayırt edilebilir olmasıydı. Normalde bir deneyde biraz rastgelelik gördüğünüzde bunun cihazınızın iç gürültüsünden mi yoksa dış çevreden mi geldiğini anlamak zordur. Sonuçta fotonunuz karıştıysa karışmış. Fakat burada durum farklı. Eğer bozulma dış çevreyle etkileşiminden, yani fotonun çevreyle dekoherans yaşamasından kaynaklanıyorsa, kapalı zaman benzeri eğri içindeki kübit bunu görüyor ve karmaşık bir duruma uyum sağlıyor. Öte yandan bozulma fotonunu hazırlarken aletlerinizdeki dalgalanmalardan, yani tamamen yerel klasik rastgelelikten ileri geliyorsa, her bir denemede aslında foton saf ama rastgele bir halde döngüye giriyor demektir. Bu durumda tutarlılık şartı her bir deneme için ayrı ayrı çalışıyor ve sonuç proper mixture denilen şekilde çıkıyor. Teknik detaya girmeden söyleyelim. Kapalı zaman benzeri eğri simülasyonu gürültünün evrensel mi yoksa yerel mi olduğunu sonuçlara bakarak ele verebiliyor. Normalde standart kuantum mekaniğinde böyle bir ayrım yapmak mümkün değildir. Sonuç istatistikleri aynı görünür. Fakat burada zaman döngüsünün tutarlılık şartı iki durumda farklı davranışa yol açıyor. Bu gerçekten belirsiz bir içgörü. Bir kuantum zaman makinesi adeta gürültünün parmak izini taşıyor. Bu bozulma deneyleri pratikte de önemli. Çünkü gerçek kuantum bilgisayarlarda dekoheransla boğuşuyor. Kapalı zaman benzeri eğrilerin teorik avantajlarının ne kadar gürültüye kadar devam ettiğini bilmek, eğer günün birinde bu tür etkileri pratikte kullanmak istersek kritik olacak. Araştırmacılar belirli bir gürültü seviyesine dek bu eğrilerin etkilerinin sağlam kaldığını ama eşiği aşınca avantajın hızla yok olduğunu raporladılar. Kuantum zaman makinemiz de gürültüye karşı müthiş dayanıklı değil. Sadece normal bir şekilde davranıyor diyebiliriz. Bu deneysel simülasyon bize ne gösteriyor? Öncelikle evrende henüz gerçek bir kapalı zaman benzeri eğri bulunabilmiş değil. Kuantum simülasyon teknikleriyle onların tuhaf etkilerini şimdiden inceleyebiliyoruz. Laboratuvarda mini bir zaman döngüsü kurup gerçek kuantum parçacıklarla test yapılabiliyor. Zaman nedensellik, bilgi akışı gibi kavramların alıştığımızın dışında durumlarda nasıl davrandığını deneysel olarak görmek fiziğin temellerini sarsan bir şey. Elde edilen sonuçlar kuantum mekaniğinin derinliklerinde yatan nedensel yapılar hakkında yeni sorular doğuruyor. Kapalı zaman benzeri eğriler sayesinde bir sistemin kendisiyle etkileşmesi kavramı bize kuantum dünyasında doğrusal olmayanlık ve yerellik dışı etkileşimler konusunda ipucu veriyor. Özellikle bir kuantum durumunun geçmişe dair bilgiler taşıyıp taşıyamayacağını görmek, acaba doğada başka nelerde böyle şeyler olabilir sorusunu gündeme getiriyor. Bu tür simülasyonlar olur da evrende bir zaman döngüsüyle karşılaşırsak neler olacağını şimdiden anlamamıza yardım ediyor. En önemlisi bu çalışmalar bize fizik dünyasının nihai hedeflerinden birine giden yolda ışık tutuyor.
Kuantum mekaniği ile genel görelilik birleştirmek. Zaman, uzay, nedensellik, bunlar göreliliğin kuantum kütle çekim teorisi geliştirmek için zaman döngüleri gibi uç olguları anlamak gerekebilir. Bu deney bu yönde küçük ama anlamlı bir adım. Kuantum mekaniğinin neden-sonuç ilişkilerini kavrayışımızı, anlayışımızı genişletti. Evrenin kuralları sandığımızdan daha esnek olabilir. Şimdilik paradokslarla dolu bu fikirler bile fizik bilimine yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Zaman hakkında öğrendiklerimiz belki de gelecekte zamanın kendisini kullanarak teknolojiler geliştirmemizi sağlayacak. Eğer bu yolculuk zihninizi zorladıysa veya yeni sorular uyandırıyorsa yalnız değilsiniz. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşın. Hatta bu videoyu merak edeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşarak sohbete katılımlarını sağlayın. Zaman gizemlerinde bir sonraki buluşmada görüşmek üzere. Merakla ve sağlıcakla kalın.